Selam. Bayağıdır burada yaşamama rağmen ve okumuş, duymuş olmama rağmen hiç gitmediğim bir yer vardı. Oraya geldim. Gezelim mi? Atina'nın kuzeyine doğru gidiyorum bu sefer. Merkezden 27 kilometre uzaklıkta Tatoi isminde bir bölge. Güncel haliyle burası doğasıyla, yeşillikleri ve insanların aileleriyle gelip doğada vakit geçirdiği bir yer olarak kullanılıyor. Fakat bölgenin bir de başka hikayesi var. Bir zamanlar kraliyet ile yönetilen Yunanistan'da kraliyet ailesinin yazlık sarayı bulunuyor. Bu videoda size bu hikayeden bahsetmek istiyorum. Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülke krallıkla yönetilmeye başlıyor. Ve diyorlar ki biz Danimarka'dan bir kral getirelim buraya. 1. Yorgo. 1. Yorgo Danimarka'dan gelince böyle biraz orasının finansal durumda iyi olduğu için oradaki parasını da getirip buradan bir tane mülk alıyor. Ve burası biraz böyle yazlık amaçlı kullanılıyor. Hatta bu mülkü aldığı kişi de İstanbullu bir Rum. Alıyor, yaşıyor burada yazlık olarak. Fakat bu tesis, bu alan, mülkiyet veya bu yeşillik, orman yıllar içerisinde sürekli bir sıkıntılar yaşıyor. Ve bunların ilki ise 1. Dünya Savaşı yıllarına denk geliyor. 1916 yılında burada çok büyük bir yangın yaşanıyor. İşte mülk de yanıyor ve zarar görüyor. Zaman içerisinde toparlanıyor. Kral tekrardan geliyor, tesis ediyor ve mülkte yaşamaya başlıyor. Sonrasında 2. Dünya Savaşı dönemi yaşanıyor. Kral ülkeden kaçıp gidiyor ve bu yaşamış olduğu yazlık sarayı da boşa düşüyor. Alman işgali geliyor buraya ve onlar zarar veriyor. Savaş esnası olduğu için halk fakirlikten Tati'deki ormanlık alanda ağaçları keserek bunları yakacak olarak kullanıyorlar. Bir de yine savaş esnası olduğu için de böyle ölülerini de buradaki ormanlık araziye gömüyorlar. Savaş bitiyor. Ülkeden kaçan kral geri geliyor. Sarayını alıyor. Tekrar işte tesis, renovasyon falan yaşamaya başlıyor. 1946 yılından 1994 yılına kadar burası kraliyet mülkü olarak devam ediyor. Sonra ne oluyor dersiniz? 1994 yılında Andreas Papandreou hükümeti diyor ki ne krallığı kardeşim, artık böyle bir şey yok. Ben bu mülkleri, kraliyet ailesinin bütün mülklerini millileştiriyorum. Bir anlamda çöküyor. Kraliyetin mallarına çöküyorlar. Kral durur mu? Ben hakkımı arayacağım diyor. Hemen gidiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Krallık yaptığı ülkeyi şikayet ediyor ya. Olabilir mi böyle bir şey? Oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor? Kraldan çok kralcılık yapıyor. Kralım sen büyüksün, ben kararımı senin lehine veriyorum diyor. Ve bu kraliyet mülklerine, devletin çökmüş olduğu kraliyet mülklerini tekrardan krallara, kraliyete dönmesi gerektiğini söyleyen kararı imzalıyorlar. Fezleke alındı. Yunan hükümeti ne yapıyor? Vermiyor tabii ki. Bunun karşılığında ben sana 12 milyon eurocuk veririm. Onunla sen uğraş dur diyor. 12 milyon eurocuk dedim. Niye dedim biliyor musunuz? Çünkü aslında bu 12 milyon euro bütün bu kraliyet mülkünün, yani bu Tati'deki ormanın, bu yazlık sarayın sadece %1'lik bir değeri. Yani aslında bu değer 1,2 milyar euro. Ama sadece %1'lik bir değerini veriyor devlet. Böyle cep harçlığı gibi para veriyor. Bir de üstüne naz yapıyor. Diyor ki kral ben bu parayı sana veriyorum ama bu paranın kaynağı doğal afet fonundan veriyorum. Yani bu Yunan'ın, insanların, tüyü bitmemiş yetimin hakkından veriyorum sana bu parayı diyor. Top şimdi kralda. Kral da diyor ki öyle mi? Benim muhterem eşim Ana Maria var. Ben onun ismine bir vakıf açacağım. Bu parayı oraya koyacağım. Bir kuruşunu özel ihtiyaçlarım için kullanmayacağım. Bu paranın tamamını ülkedeki yoksulluk, ihtiyacı olan insanlar için kullanacağım diyor. Hikayemiz de burada bir sonlanıyor. Güzel bitiyor.
şimdi bu krallık dönemi falan bitti, tamam. Peki sonrasında ne oldu? Yani bugün ne burası Mehmet diye sorarsanız orayı da anlatıyorum. Zaman içerisinde burası bayağı atıl kalıyor. Ve Yunan hükümeti diyor ki biz burayı artık canlandıralım. Sene 2007. 2007 yılındaki hükümet, zannedersem o zamanlar böyle Karamanlis hükümeti olması gerekiyor. Diyor ki biz burayı turizm amaçlı kullanalım, müze yapalım. Tamam. Hükümet böyle belgeleri falan toparlamaya çalışırken bürokrasi de yeniliyor hükümet. Çünkü 5 sene içerisinde bitiremiyorlar. 2012 yılında ülkede ekonomik kriz başlıyor. Hatırlarsınız böyle. Diyor ki artık biz buraya yani müze yapacak falan parayı dökmeyelim. Biz buradan para elde edelim. Ne yapıyorlar? Satalım diyorlar. Satalım dediklerinde Tati Sevenler Derneği adında bir oluşum çıkıyor. Hayır, satamazsınız diyor. Biz burayı kendi çabalarımızla, kendimiz inisiyatif alarak toparlayacağız diyor. Toparlayamıyorlar. Onlar da finansal sıkıntı yaşıyor. Ve bu şekilde de kalıyor burası. Yıllar içerisinde işte 2012'den 2019 yılına kadar bayağı bir proje hiç donmuş bir şekilde kalıyor. Aslında yani donan bir proje de yok aslında. Öyle bırakılıyor. En son ise daha güncele geleyim. Geçtiğimiz yıl okuduğum bir haberde burayı artık diyorlar ki kullanalım. Nasıl kullanalım? Bu araba geçtikten sonra nasıl kullanılacağını anlatacağım size. Diyorlar ki burayı tamamen turizm amaçlı kullanacağız ve ticari bir tesis yapacağız. Ve şu an proje hangi durumda bilmiyorum. Sadece haber olarak okumuştum böyle turizm sektörü haberlerinde. Ve böyle bir durumu var. Bakalım geçen zaman bize ne gösterecek? Demem o ki yani krallar gelmiş, krallar gitmiş, saraylar yapılmış. Ama bakın burası bugün halka açık alan. Yani böyle insanlar geliyor, ailecek yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Piknik yaptıklarını sanmıyorum ama yine de burası halka açık. Yani demem o ki acaba saraylara çok bel bağlamasak mı?